Son dönemde Türkiye'de art arda yapılan uyuşturucu operasyonları, medyada dolaşan tanınmış isimler, manşetler, ifşalar. Bunların hepsi meselenin görünen yüzü, magazin tarafı. İsimler değişiyor, gündem hızla akıyor. Birkaç hafta sonra yeni bir haberle her şey unutuluyor. Ama ben bu videoda o yüzeyde kalmak istemiyorum. Çünkü mesele kişilerden çok daha büyük. Asıl sorulması gereken soru şu: uyuşturucu neden bu kadar yaygınlaşıyor? İnsanlar neden kendilerini yavaş yavaş tüketen maddelere bu kadar kolay teslim oluyor? Bu soruya genelde hızlı cevaplar veriyoruz. Özentilik, kolay ulaşım, ekonomik sıkıntılar, arkadaş çevresi, bunların hiçbiri yanlış değil. Ama bana kalırsa yeterli de değil. Çünkü bu cevaplar semptomları anlatıyor, hastalığı değil. Evet, uyuşturucuya erişim kolaylaşmış olabilir. Evet, ekonomik zorluklar insanları sıkıştırıyor olabilir. Evet, yanlış arkadaş çevreleri etkili olabilir. Ama bunlar sadece zemini hazırlayan faktörler. Asıl mesele daha derinde, insanın iç dünyasında bir yerde duruyor. Ben uyuşturucu kullanımındaki artışın merkezinde manevi bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Ve bu boşluk modern hayatın insan sunduğu tek boyutlu yaşam anlayışından kaynaklanıyor. İnsan sadece etten, kemikten ve dürtülerinden ibaret bir varlık değil. İnsan düşünen, sorgulayan, anlam arayan bir varlık. Ruhumuz var, aklımız var, vicdanımız var. Fakat modern hayat bize sürekli şunu telkin ediyor: daha fazla hisset, daha fazla haz al, daha hızlı tüket. Bu çağrı zamanla her şeyi bedene indiriyor. Mutluluk bedende, rahatlama bedende, kaçış bedende aranıyor. Ruh ihmal edildikçe bedenin yükü artıyor ve işte bu noktada tehlikeli bir dönüş başlıyor. Şunu açıkça söyleyeyim: İnsan hazzız yaşayamaz. Haz duygusu insanın doğasında var. Ama mesele şu: haz kaçınılmazdır fakat yönünü belirleyicidir. Manevi haz alamayan insan maddi hazlara yöneliyor. Bunu otomatik bir refleks gibi düşünebiliriz. İnsan içindeki boşluğu bir şekilde doldurmak zorunda. Peki nasıl dolduruyor? En kolay yoldan: bedensel uyarıcılarla. Ruhun aldığı haz insanı yükseltir. Bedenin peşinden koştuğu haz ise insanı tüketir. Bu ayrım çok kritik. Bakın, bir kitap okuduğunuzda, derin bir sohbet ettiğinizde, doğada yürüdüğünüzde, başarılı bir iş çıkardığınızda aldığınız tatmin hissi sizi güçlendirir. Enerjinizi artırır. Kendinize olan saygınızı yükseltir. Ama maddi hazlar, özellikle de yapay uyarıcılar, tam tersi bir etki oluşturur. İlk anda yükseltir ama ardından çöküş gelir. Her kullanımda biraz daha fazlası gerekir ve her seferinde insan biraz daha küçülür. Biraz daha zayıflar, biraz daha kendinden kopar. İnanç, dua, tefekkür, anlam duygusu, insanın kendinden büyük bir şeye ait olduğunu hissetmesi. Bunlar insanın dayanma gücü verir. Maneviyattan uzaklaşan bir insan mutlaka kötü olur demiyorum. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum: acıyla baş etme kapasitesi azalır. Hayat acıdan ibarettir de demiyorum ama hayatın içinde acı vardır. Kayıp vardır. Başarısızlık vardır, yalnızlık vardır, hayal kırıklığı vardır. Bu gerçekliklerden kaçış yok. İşte tam da bu noktada maneviyat devreye girer. İnanç ve maneviyat bu anlamda insana bir bakış açısı sağlar. Bu da geçer diyebilme gücü verir. Hayat sadece şu andan ibaret değil diyebilme imkanı verir. Bu acının bir anlamı var, bir sebebi var, bir sonu var diyebilme cesareti kazanılır. İşte bu bakış kaybolduğunda insan acıyı susturmanın yollarını arar. Çünkü acıya katlanacak bir sebep bulamıyor. Sabretmeye değecek bir ufuk göremiyor. Ve uyuşturucu tam da burada devreye girer. Gerçeği çözmez, sadece susturur. Bugün uyuşturucu sadece sokak aralarında değil, sanat çevrelerinde, entelektüel alanlarda görüyoruz. Hatta kimi zaman yaratıcılık ve özgürlük söylemleriyle meşrulaştırılarak karşımıza çıkıyor. Bazı çevrelerde uyuşturucu kullanımı neredeyse bir aydınlanma aracı gibi sunuluyor. Bilinç genişletici, yaratıcılığı tetikleyen, toplumsal normlardan kurtaran gibi romantik anlatılar üretiliyor. Ama gerçek bundan çok farklı. Oysa bu maddeler insanı özgürleştirmez. Aksine iradeyi çürütür, düşünceyi köreltir, ruhla bağı koparır. İnsan hissetmemek için hislerini öldürür. Kendisiyle yüzleşmemek için kendinden kaçar ve bunu özgürlük zanneder. Gerçek özgürlük nedir? Gerçek özgürlük irade sahibi olmaktır. Seçim yapabilmektir. Hayır diyebilmektir. Direnmek için bir sebep bulabilmektir. Uyuşturucu ise tam tersi. İrade gaspıdır. Başta sen seçiyormuş gibi görünür ama sonunda o seni seçer. Bağımlısındır ve sen artık karar verici değilsindir. Bence bu çağın en büyük trajedilerinden biri şu: İnsanlar kendilerini uyuşturarak ayakta kalmaya çalışıyor. Oysa bu ayakta kalmak değil, yavaş yavaş hayat
hayattan, gerçeklikten kopmak. Modern hayatın temposu, baskısı, rekabeti, sürekli performans beklentisi bunlar insanı tüketiyor. Ve insan tükendiğinde ne yapıyor? Dinlenmiyor, kendine gelmiyor, hayatı sorgulamıyor. Tam tersi kendini daha da zorluyor. Daha kolay bulduğu bir yol seçiyor. Bunlar uyuşturucular, alkol, ilaçlar, sanal dünya bağımlılıkları. Bunlar farklı gibi görünen ama özde aynı şeyler. Hayattan kopmak, gerçekten kaçmak. Ruhun sesi kısıldıkça beden daha fazla söz ister. Daha güçlü maddeler, daha sert uyarıcılar, daha derin kaçışlar. Ama her seferinde boşluk biraz daha büyür. Çünkü boşluk maddi şeylerle doldurulamaz. Ne kadar doldurursan doldur, yine boş kalır. Bu videoyu uyuşturucu kullanan insanları yargılamak için çekmiyorum. Aksine onları anlamaya çalışıyorum. Çünkü çoğu zaman uyuşturucu bir sebep değil bir sonuçtur. Görünmeyen bir yalnızlığın sonucudur. İfade edilemeyen bir anlamsızlığın sonucudur. Dinlenmeyen bir ruhun çığlığıdır. Susulan bir vicdanın isyanıdır. Ve bu boşluğu ne cezalar doldurabilir ne de sadece operasyonlar. Bunlar gerekli olabilir, caydırıcı olabilir. Düzen açısından sorunlu olabilir ama yeterli değildir. Çünkü az ile talebi karıştırıyoruz. Az azalabilir ama talep azalmadığı sürece sorun devam eder. Asıl mesele talebin kaynağındaki boşluğu doldurmaktır ve bu boşluk maddi değil manevidir. Asıl mesele insanın yeniden mana ile temas kurmasıdır. Kendini sadece bedeniyle değil ruhuyla da var hissetmesidir. Hayatı sadece haz üzerinden değil anlam üzerinden okumasıdır. Çünkü anlam insanı ayakta tutar. Haz ise sadece oyalayabilir. Anlam insanı sabır verir. Haz ise sabırsızlık. Anlam insanı derinleştirir. Haz ise yüzeyde tutar. Ruh beslenmediğinde beden ağırlaşır. Akıl körülür, irade zayıflar. İnsan kendi içinde yabancılaşır. Aynaya baktığında tanımadığı biriyle karşılaşır. Ve bu yabancılaşma en tehlikeli boşluktur. Belki de yeniden şunu hatırlamamız gerekiyor. İnsan sadece keyif almak için yaratılmış bir varlık değil. İnsan anlam aramak için vardır. Kendini aşmak, sabretmek, derinleşmek için vardır. Evet, mutluluk önemlidir. Evet, huzur önemlidir. Ama bunlar sadece bedensel tatminle gelmez. Aksine anlam duygusundan, başarıdan, emekten, katkıdan, sevgiden, bağlılıktan gelir. Uyuşturucu insana kısa süreli bir kaçış sunar ama uzun vadede her şeyi elinden alır. İradeyi, hafızayı, umudu, hatta kendilik duygusunu. İnsan yavaş yavaş kendi içinde erir. Önce hatıralarını kaybeder, sonra umutlarını, en sonunda da kendini. Bu da insanın kaybı demektir. Bizim ihtiyacımız olan şey daha güçlü maddeler değil, daha güçlü anlamlar, daha derin bağlar, daha sahici bir maneviyat, daha gerçek bir varoluş biçimi. Ruhumuzu yükseltmediğimiz sürece bedenimiz üzerinden hazlara tutunmaya devam ederiz. Ve her tutunuş bizi biraz daha aşağı çeker. Her kaçış bizi gerçekten biraz daha uzaklaştırır. Her uyuşma bizi kendimizden biraz daha koparır. Belki de çözüm tekrar kendimize dönmekte, ruhumuzu dinlemekte, anlam arayışımızı yeniden ciddiye almakta. Ve en önemlisi hayatı sadece bedenen yaşamaktan vazgeçip ruhen de yaşamaya başlamakta. Çünkü asıl uyuşturucu anlamsızlıktır. Asıl bağımlılık boşluğa alışmaktır. Ve asıl kurtuluş mana ile yeniden buluşmaktır. Bu videoda gündemle ilgili düşüncelerimi söylemek, içimi dökmek istedim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.